Merhaba, bu videonun konusu emperyalizm. Emperyalizm kulağa böyle kötü geliyor çünkü kötü. Ama yıllarca özellikle 1960'lardan sonra Türkiye'de kahrolsun emperyalizm diyenler neyi kahrettiğini bile bilmedi. Bugün dahi emperyalizmin tarihini, emperyalizmin ne olduğunu bilmeyen %60, %70'lik bir oran halen emperyalizme karşı. Karşıyız da neye karşıyız? Emperyalizm nerede gidip GDO'lu gıdalara, tohumlara ve ilaç firmalarına bağlanıyor? Emperyalizm neden Afrika'da halen devam ediyor? Modern emperyalizmle ve kapitalizmle ilişkisinde bunu bilmek lazım. Kapitalizmin devamı emperyalizmdir. Ve İngiltere'nin üzerinde neden güneş batmaz? Bunların hepsini göreceğiz. Hoş geldiniz. Şimdi bakın. Kapitalizmi size video olarak çektik. Şimdi 27 videoluk bir seri var. Süper Güç serisi. Süper Güç serisinin bu 7. ya da 6. videosu. 27 videoda bütün resmi, Süper Güç resminin tamamını görmenizi sağlayacağız. Açıklama bölümünde diğer bakmanız gereken videoları koydum önceden çektiğimiz. Ama daha 20 videoluk bir yolumuz var. Kapitalizm videosunda size şunu anlattım ki tekelleşme, dünyaya satma, para kazanma diye bir mantık var. Peki kapitalizm diyor ki İşte en büyük akıllı telefon firması ben olayım. En büyük teknoloji firması ben olayım. En büyük silah firması benim ülkemde olsun. Peki millet silah almazsa? Millet sana petrol vermezse? Millet sana o telefonu yapacağın maddeyi vermezse? Millet sana herhangi bir şekilde ticari giriş ve çıkış karlılığı sağlamazsa o zaman yayılacaksın. O zaman sömüreceksin. Ki yanlış olan da bu. Güya deniyor ki 1800'lerde, 1700'lerde sömürgecilik başladı ve 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasında geçiş de bitti. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan beri dünyada emperyalizm yok deniyor. Sömürgecilik yok deniyor. Var tabii ki. Şimdi eğer dikkat ederseniz bazı kaynaklar ki cahil kaynaklar sömürgecilikle yayılmacılığı karıştırır. Emperyalizm yayılmacılık değildir sadece. Emperyalizm yayılmacılıkta sömürgedir. Ne demek istiyorum? Sen çok fazla akıllı telefon üretiyorsun. Sen çok fazla petrole ihtiyacın var. Senin çok fazla araba üretiyorsun. Bunu birine satman lazım. Adam almıyorsa ne yapacaksın? Çökeceksin ülkenin üstüne. Hatırlayın Japonya videosunu. Size ne anlatmıştım ben Meiji dönemi öncesinde? Japonya videosunda demiştik ki Amerika'ya gidip zorla Japonya ile ticarete giriyor. Zorla. Ve Japonlara mal satıyor. O kadar satıyor ki Japonya çöküyor. İşte bu emperyalizmdir. Birini bir şeyi almaya muhtaç etmek ya da o ülkenin topraklarında çıkan şeyleri, kaynakları, altını, elması, petrolü zorla sömürmek ya da parasını işte bu emperyalizmdir. Emperyalizm bu kadar değildir. İçiniz rahat olsun. Çok uzun bir video olacak. Kesin 2'ye bölerim. Belki 3'e bile gider. Bu video 2 bölüm olacak. Baştan söyleyeyim en az. Biz emperyalizm dediğimiz zaman emperyalizmin içerisinde çeşitli şartlar var. Yayılacaksın ve sömüreceksin. Osmanlı emperyalist miydi? Başarısız emperyalist değil de başarısız yayılmacıydı. Osmanlı askeri bir yayılma politikası sergiliyordu. Birazdan göstereceğim size Osmanlı'nın dünya haritasında tarihlerle nasıl yayıldığını. Ama Osmanlı gittiği toprakları, kaynakları kullanmayı bile beceremedi maalesef. Çünkü bizde sanayileşme yoktu. Çünkü biz dünya üzerinde bulduğumuz petrolü ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yani otomobil bile üretmiyorduk ki Osmanlı döneminde biz o petrolü ağız tadıyla kullanalım. Birkaç örnek var ama İngiltere gibi mi, Almanya'nın sanayileşmesi gibi mi? Hayır. Ki Endüstri 5.0 videosunu da izlersiniz. Onu da aşağıya koyacağım. Bir ülkeyi sömürebilmek için yani sen sivrisineksin, kanı emeceksin. Sömüreceğin ülkenin, sömürgenin 5 tane şart. 1. Kaynakları bol olacak. Suyu bol olacak. Su videosunu izlersiniz. Boşuna çekmedik. Suyu bol olacak arkadaş. Nil Nehri'nin yanında geçecek. Afrika'da olacak ama kıyı olacak. Ki Osmanlı bile bu topraklara gitmiştir. Buraları ele geçirmiştir. 2. O toprağında çıkan şeyleri işleyebilecek kendi motorunu, kendi petrol işleme sistemlerini yeterince kaynağı, yeterince fabrikası olmayacak. Varsa da durduracaksın. Eğer o adam araba üretiyorsa araba fabrikasını elinden alacaksın. Alacaksın ki sen üretesin. Sen onu da üretip ona satasın. Fransa, Bangladeş örneği vereceğim. Aklınız çıkacak. 3. İnsan gücü bedava olacak. Nüfus büyük olacak. O nüfusun büyüklüğü
Sen oraya iş bahşettiğin zaman kapış olacak. Yalvaracaklar sana senin için köle olarak çalışmak için ucuza. Bu nedenledir ki Apple'ın bazı cihazları Vietnam'da toplanıyor. Peki size soruyorum. Vietnam'da toplanan bu cihazlar Made in Vietnam mı aslında? Vietnam'ın malı mı? Ki bazı videoları soruyorlar. Hocam diyor üstünüzdeki tişört diyor işte bilmem ne Amerikan malı karşısınız. Değerli kardeşim senin bu çekimi yaptığım sana ilettiğim kamera Türk malı mı? Canon, Sony, Nikon hangisi Türk malı? Sana bir sır daha vereyim. Beni izlediğin bilgisayar sence Türk malı mı? Beni izlediğin YouTube sence Türk malı mı? Bu Türkiye'nin bir ekonomik politikasıdır ki dolar videosunu izlersiniz. Türkiye'nin bunlara alternatif üretmesi lazım. Ki emperyalizmi, ticari emperyalizmi durdursun. Çin ne yapıyor? Yarın Çin'le ilgili video gelecek izlersiniz. Çin ne yapıyor? Facebook'u kaldırıyor mu? Yerine kendisi alternatif koyuyor. Google'ı engelliyor mu? Kendisi alternatif koyuyor. Ve çok büyük bir alternatif koyuyor. Yani onun yerini alabilecek. O zaman Çin'de üretilen telefon iPhone'un rakibi oluyor. iPhone katili diyorlar ona. Türkiye'de sen eğer ki Casper'ın, Vestel'in bilmem neyi ürettiği şeyleri %100 yerli sanıyorsan birazcık safsın kusura bakma. 4. Ülke ekonomik açıdan zayıf olacak. Ülkede bir birlik olmayacak ekonomik açıdan. Sürekli dolar inecek çıkacak bir dalgalanma olacak. Ve 5. Siyasi olarak bölünebilecek. Nüfusu karmaşık olacak. Hop diyeceksin bak o Kürtler, o bilmem neler, bu bilmem neler o ülke bir güzel karışacak. Karışmadı mı? O ülkeyi dışarıdan karıştıracaksın. Amerika tarihine bakın. Vietnam'ı bölmüş, Japonya'yı bölmüş, Irak'ı bölmüş, Afganistan'ı bölmüş. Avrupa kıtasında Bosna'da ve Kosova'da da Birleşmiş Milletler falan filan karışmayacağım. Afrika'yı parçalamış yeri gelmiş. Kendi oluştuğu topraklarda bile Kızılderili katliamı soykırımı var. Peki tamam çok coşmayalım, dönelim emperyalizme. Tarih Napolyon gibi, Stalin gibi, Hitler gibi deli emperyalistler görmüştür. Ama bu adamların yaptıkları hiçbir zaman Kraliçe 1. Elizabeth'in yaptığı kadar büyük değildir. Dünyada emperyalizmi, sömürgeciliği ve yayılmacılığı Kraliçe Elizabeth döneminde başlamıştır. Ve İngiltere sadece dünyada 22 ülkeyi zapt etmemiş. Onun dışında bütün dünyaya mutlaka sömürgeciliğiyle ulaşmıştır. Neden İngiltere'ye, Britanya'ya, üzerinde güneş batmayan ülke denir biliyor musunuz? Şu an size saçma geliyor. Sebebi bütün dünyayı harita olarak kapsamış olmasıdır. Dünyadaki bütün haritanın üzerinde gördüğünüz her ülkeye el atmıştır. Tabii ki güneş batmaz. Doğudan doğup yine onun sınırı, batıda onun sınırında batıyor. Siz sanıyorsanız ki Osmanlı 7 cihanın hakimiydi. Osmanlı o kadar büyümedi. Gelin görelim. Aslında sömürgeciliği bir parça biz tetikledik. Osmanlı yani daha doğrusu. İstanbul'un alınmasıyla birlikte Amerika'nın keşfi hikayesi ortaya çıktı. Bizden daha batıya kaçmaya başladılar. İkinci bir Moğol istilasından korktukları için. Bu 1492. Farkındaysanız çok fazla bir şey yok. Ama yıllar 1550'yi gösterdiğinde Osmanlı yayılmacılığına başlıyordu. Ve bu esnada dikkat ederseniz İspanya artık Amerika'da. Çünkü Jamestown'a yerleşilmesiyle birlikte aslında İngiltere ve Portekiz'den gidenler Kuzey Amerika'yı hedeflerken İspanya çoktan Güney Amerika'ya yerleşmişti. Portekizler de Güney Amerika'ya yerleşmişti farkındaysanız. Yıl 1660. 1660'ta farkındaysanız artık İspanya Mayaları falan bilmem ne onların topraklarını yemeye başlamış. Burada bir şeye dikkat edin. 1550 ile 1660 arasında Rusya'nın bir yayılması var farkındaysanız. Rusya hızlı şekilde şurada gördüğünüz koyu renklerle yayılıyor. Yıl 1754. 1754'te Rusya'nın ne kadar fazla yere eğildiğini görüyorsunuz ama Kuzey Amerika'da İngilizlerin ve Fransızların etkisi artıyor. Dikkat edin 1660'ta daha henüz İngilizler yerleşmedi. İngilizler, Fransızlar yeterince yerleşmedi. Henüz yeterince Kızılderiliyi katletmediler. Hatta aşağıda Mayaların katliamı gibi kuzeyde de biliyorsunuz Kızılderililerin katliamı var. Hem hayvanları, bufaloları katlediyorlar hem Kızılderilileri katlediyorlar. Ama daha ileride Kuzey-Güney Savaşı'na yol açacak İngiliz ve Fransızların buraya yerleşmesiyle Portekiz ve İspanyolların güneye yerleşmesi artık Rusya'da tabii ki burada yayılıyor. 1822 Rusya almış başını gitmiş. Amerika Birleşik Devletleri kurulmuş. United States var farkındaysanız. United Kingdom yani İngiltere ise artık Kuzey Amerika'ya yerleşmiş bile. İngiltere bu arada Avustralya'yı keşfediyor eğer dikkat ederseniz. Çarlık Rusyası ise kutuplara kadar gitmiş durumda. Epeyce yerleşmiş. Ama burada
1822'lerin 1754'ten farkı, dikkat edin, güneyde İspanya ve Portekiz yok. Artık orada değiller. Ve 1885 çok acı ki Osmanlı'nın toprak kaybetmeye başlaması, Mısır İngilizlere geçmiş, İngiltere Hint Yarımadası'nı sömürmeye başlamış ki Hindistan'la ilgili zaten bir video gelecek ve Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte artık yavaş yavaş kolonileşme mantığı değişiyor. Ve 1920'ye geldiğimiz zaman 1920'de dikkat ederseniz sömürge kolonileri belirlenmiş. Osmanlı gayri resmi olarak çökmüş durumda zaten. Yok Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İngiltere en muazzam dönemini yaşıyor. Ve İkinci Dünya Savaşı kolonileşmenin aslında bitişi diyebiliriz. Tabii ki modern kolonileşme, modern emperyalizm öncesinde. Burada artık manda bölgeler, sömürge bölgeler başlıyor. Şu an ekranda görüyorsunuz biz neresindeyiz, onlar neresinde. Bakın 5,2 milyon kilometre kareye yayılmışız. Maksimum 33 milyon kilometre kareye varmışlar maksimum. Dünyanın 18 ve 19. yüzyılındaki sömürgeci devletler bu dördüdür bakın. Ama tabii biz yine sıralamaya da bir göz atalım. Bakın bunlar da dünyanın en büyük topraklarına ulaşmış imparatorluklar. Diyeceksiniz ki İtalya, Hollanda, hocam Belçika, Almanya, muhteşem Almanya. Avrupa Birliği'ni kuran ülke. Fransa ile birlikte. Almanya ne yaptı? Buyurun. Dünyada tabii ki Rusya'nın da emperyalizmi var. Haritayla dünya emperyalizmin yayılmasını gösterdiğim zaman Rusya'yı göreceksiniz. Ama asıl büyük emperyalist sonra da Amerika'ydı. Ama Amerika aslında İngiltere'ydi. Amerika aslında güneyine bakarsanız birazdan göreceksiniz. İspanya, Portekiz'di, Fransa'ydı. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri olana kadar köleleri sömürdüler, dünyayı sömürdüler ve sonra da birbirlerine savaşa girip Kuzey-Güney Savaşı'nda birbirlerini öldürdüler. Ki bu da bir video olarak gelecektir. Amerika'nın kurulması, Amerika'nın çökmesi ve Amerika'nın Kuzey-Güney Savaşı. Hatta ve hatta kölelik üzerine de video çekeceğiz. 1931'de İngiltere dünyanın neresine sahipmiş görmek ister misiniz? 1931'de İngiltere ve Fransa arasındaki dünya paylaşımı şu an ekranda gördüğünüz şekildedir. Ama bu hiçbir şey. İngiltere asıl Hindistan'ı, ki nüfusu muazzam biliyorsunuz, Hindistan'ı sömürdü. Hem de ne sömürdü? Baharatıyla, kaynaklarıyla, insan gücüyle. Bugün de halen Hindistan yazılım devi olarak sömürülüyor Amerika ve İngiltere tarafından. Hindistan 1. Elizabeth döneminden beri İngiltere tarafından sömürülüyor. 1612. Ama 1803'e gelindiğinde Pencap hariç her yer onların oluyor. Ve 1860'a kadar, ki 1860'larda bir pasif direniş başlıyor biz kurtulalım diye, 10 milyon Hindistanlı öldürülüyor. Sırf direniş esnasında bile 70 bin Hindistanlı öldürülüyor polisler tarafından, askerler tarafından, İngiliz askerleri tarafından. Hindistan 3'e bölünüyor. 1 milyar nüfusuyla Hindistan, Pakistan ve Bangladeş. Pakistan-Hindistan bölünmesi aslında böyle güzel bir konu. Mahatma Gandhi'ler ve Jinnas'ın hikayesi ama o Budizm, İslam ayrı mevzu. Onu da bir video çekeriz. Ama bu bölünmeden ortaya bir Bangladeş diye bir şey çıkıyor. Bu Bangladeş'in ismini daha önce de duyduk. Birazdan yine duyacaksınız. Bangladeş'le ilgili size enfes bir bilgi. Ki GDO'lu kısma geçelim. Bangladeş zamanında topraklarına çok fazla olmayan bir ülke. Fransa göz dikiyor. Diyor ki ya Bangladeş diyor İngiltere'den kurtuldu da diyor ben buraya bir çökeyim. Bangladeş halkına diyor ki benim mutfağımda bana lazım olan kurbağa lazım. Kurbağa bacağından çorba yapıyorum. Ve Bangladeş halkına diyor ki bana kurbağa getirin. Bangladeş halkı da toplayıp kurbağaları sürekli gönderiyor Fransa'ya. Harika değil mi? Her şey de çok güzel. Ne oluyor biliyor musunuz? Bangladeş o kurbağaları yolluyor. En sonunda sivrisinekler sıtma hastalığını başlatıyor. Keneler Kırım Kongo hastalığını başlatıyor. Ve Bangladeş nüfusu hızla azalmaya başlıyor. Hastalıklardan dolayı bugün bile ölümler var. Bangladeş nüfusu uyanıyor ama çok geç oluyor. Fransa ne yapıyor? Diyor ki ben sana sivrisinek ilacı satayım. Ve sivrisinek ilacı sürekli sivrisineklerin bağışıklık kazanmasından dolayı her seferinde değiştiriliyor. Her seferinde daha pahalı satılıyor. Bakın hikayesi nedir? Gördüğünüz gibi ilk Kırım-Kongo kanamalı ateşinin yayılması Bangladeş'te bayağı bir rakama, bayağı bir ölüme sebep oluyor. Yıllara göre, yaşlara göre ölüm rakamları gözüküyor sizde. Yüzdelerin dağılımı. Kaç kişi ölmüş? Tabii ki uyanıyorlar. Sonra kurbağaları koruyun diye bir proje başlıyor. Farkındaysanız 10. yılı şu anda bu şeyin. 98'den beri. Çünkü yasaklanıyor bu arada 96-98 arası. Ve kurbağaları korumak, sayısını arttırmak, korumak için bayağı bir projeler yapıyor, eğitimler yapılıyor. Facebook sayfaları açılıyor.
Tabii ki bu sonu olmuyor. Fransızlar ve Avrupa Birliği bu tabakları boş bırakmıyorlar. Hemen bu kurbağa bacağı çok lezzetli diye dönüp Endonezya'dan almaya başlıyorlar. Tabii öncesinde bir Hindistan'dan alıyorlar ama 87-89 arasında falan Bangladeş'te Hindistan'da yasaklanıyor. Ama tabii ki Endonezya diyor ki oh diyor herkes de yasaklandı biz alalım. Avrupa Birliği ülkeleri Fransa ve Almanya başta olmak üzere 4234 ton. Bakın Belçika'ya özellikle. Fransız mutfağı ve İsviçre'de, Fransa'da, Belçika'da artar, yükselir lezzet olarak. Kurbağa bacağı alıyor. Kurbağalar 84 ile 200 milyon arası kurbağa alınıyor. Tabi bu sefer Endonezya'da başlayacak aynı hastalıklar. Peki Bangladeş, Endonezya falan derken biz Türkler geri kalır mıyız? Kalmayız. Biz de kurbağa işine girdik. 12 TL'lik kurbağa Adana'dan para getirdi. Toplayıp satıyoruz. Ha, bakın yetiştirme de var. Kurbağalar işte orada toplanıp burada doğadan da toplanıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bakın en lezzetli kurbağa Adana'dan. Çünkü niye? Kimler alıyor bunları bu arada? Fransa alıyor. Ana müşteri Fransa. Fransa hangi Fransa? Bangladeş, Endonezya'dan alan İsviçre. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Adana'daki ölümlerin nedeni Kırım Kongo kanamalı. Çok ilginç. Tesadüfe bak. Balıkesir 7,2 milyon kurbağa ihracatı. Evet üreten var ama aynı zamanda doğadan da toplayan uyanıklar var. Ve çok ilginç Balıkesir'de Kırım Kongo kanamalı ateşi. Bakın Avrupa Birliği'nin işte bu Fransa Almanya'nın yanına giderek ki Almanya kurmuştur aslında. Avrupa Birliği videosu geliyor merak etmeyin bu ay. Beraber kurmuştur. Avrupa Birliği Fransa ve Almanya'nın kurduğu bir birliktir. Sonradan büyümüştür. Geri kalan ülkelerin çok önemi yoktur. Hatta Batı Almanya ile Fransa kurmuştur. Doğu Almanya bile sonra karışmıştır birleşmeyle birlikte. Ve yıllarca İngiltere buraya böyle yanlamaya çalıştı. Ama Fransa nefret ediyordu İngiltere'den. Sokmadı. Ki unutmayın Avrupa Birliği kurulmadan önce Fransa Almanya kendi arasında savaştaydı. Onu bitirip böyle oldular, kanka oldular. İngiltere niye girdi, niye çıktığı daha sonra göreceğiz. Ama İngiltere'nin zaten kimseye ihtiyacı yok. Bugün de yok çünkü dünyayı halen yöneten bir nolu ülkedir. Amerika'yı da yöneten İngiltere'dir. Ha İngiltere'yi yöneten hangi ülkedir Orta Doğu'da onu bilmiyorum. İmperyum, emperyalizm diye yazılıyor. İmperyumun kökü diktatörlüktür. Kafasına göre yönetmektir. Aslında ilk emperyalistler Romalılar, Mısırlardı, Babililerdi. Moğollar bile bir emperyalistti ama yayılmacıydı. Öldürüp geçiyordu manyaklar. Sömürmüyordu, umurlarında bile değildi. Peki Osmanlı nasıl yayıldı? Gelin görelim. Osmanlı ekonomisi savaşa dayalı bir ekonomiydi. Dolayısıyla yayılmacıydı ama yayıldığı yerleri ele geçirip de çökmüyordu üzerine. 1300'lerde burada başlayan macera 1359'da yavaş yavaş Anadolu'ya yayılmaya başlamıştı. Eğer dikkat ederseniz 1451 biz artık Avrupa'dayız. Bu şartlar altında Osmanlı aslında yayılmacıdır. Lakin ele geçirdiği yerleri Anadolu'da getiren Müslümanlarla olabildiğince takviye etmeye çalışıyor. Avrupa'da da bulduğu önemli insanları, sanatçıları İstanbul'a, Anadolu'ya yavaş yavaş getirmeye çalışıyor. Dikkat edin bizim aslında asıl belki de sorunumuz hem Avrupa'ya doğru hem İslam dünyasına doğru hem de biraz Rusya'ya doğru yayılmamızdır. Zaten 1520'deki geçişe eğer dikkat ederseniz bizim savunmakta zorlanacağımız topraklar yavaş yavaş bize dert olmaya başlıyor. Osmanlı emperyalist değildir. Neden emperyalist değildir biliyor musunuz? Gittiği toprakları sömürmüyor. Yani sömürmeyi şöyle başarabiliyor. Oradaki ham maddeleri almadan baharatları, insan gücünü alabiliyor. Bakın 1683 Osmanlı ne kadar büyük alanlara hükmediyor farkında mısınız? Tabii ki burada kültür sorunları çıkmaya başlıyor. Neden? Sen çünkü burada İslam dünyasıyla savaşırken burada Haçlı ile savaşmaya başlıyorsun. Ve artık zapt edemediğin topraklar var. Bu haritadaki en önemli toprak ki tarihte de aynı şekilde Akdeniz'in kapısıdır. Cebeli Tarık. Yıllar ilerledikçe 1683'ten biraz ileri gittikçe bakın Osmanlı ilerlemesi yavaşlamaya başlıyor. Yine elimizde topraklar var ama 1718 sınırlar genişledi. Artık oradan sonra yavaş yavaş toprak kayıpları başlıyor. Bakın 50 yıl öncesi, 50 yıl sonrası toprak kayıpları başladı. Osmanlı yavaş yavaş geriliyor. Büyük toprak kayıpları 1800'lere doğru oluyor. Sonrasında 1801'de biz Afrika'nın kuzeyine yavaşça bir müdahalede bulunuyoruz. Ama Afrika'nın kuzeyine yerleşmek bize tabii ki bir toprak fedakarlığı, bir ordu fedakarlığı gerektiriyor. Avrupa bundan memnun. Osmanlı'nın buradaki kaybettiği askeri gücü, buraya odaklandığı askeri gücü doğuda toprak kaybetmesine sebep oluyor. Aynı şekilde dikkat edin Avrupa'dan da çekilmeye başlıyoruz. Aslında biz Afrika'nın kuzeyi yüzünden
yavaş yavaş Avrupa'dan ve Doğu'dan toprak kaybediyoruz. Ve ilerlediğimiz zaman farkındaysanız yavaş yavaş Türkiye'nin bugünkü sınırlarına doğru ilerliyoruz. 1881 Atatürk doğduğunda Osmanlı'nın toprağı bu. 1912'de Birinci Dünya Savaşı döneminde biz buralara sahibiz sadece. Artık Doğu'dan ve Avrupa'dan çekilmiş durumdayız. 1913 ve 1923. Görüyor musunuz Osmanlı nereden nereye gelmiş? Yayılmacılığı nasılmış? 19. yüzyıl öncesinde Afrika'nın %90'ı özgürdü. 20. yüzyılın sonuna geldiğimizde Liberya ve Etiyopya haricinde her yer Avrupa'nın sömürgesiydi. İngiltere, Fransa, Almanya kapış paylaştılar Afrika'yı. Emperyalizmden hep en fazla Afrika etkilendi. Bugün de dünya GDO'lu tohumları buraya satarak Afrika nüfusu artmasını istiyor. Çünkü artık ihtiyacı yok. Zamanında Amerika'ya taşıyıp köle olarak kullandılar. Avrupa'da köle olarak kullandılar ki birazdan göreceksiniz, anlatacağım. Artık ihtiyaçları yok. Ve Afrika'da çıkartılacak elmaslar için yeterince köleleri var. Paralı köleleri. Gelelim emperyalizmin çeşitlerine. Bir nolu çeşit ticari emperyalizm. Ticari emperyalizm, ben sana bir şey satmak isterim. Almazsın, zorla satarım. Senin ülken sürekli döviz açığı verir. Sürekli ithalatı ihracatından daha fazladır. Sürekli alır. Elektronik alır, teknoloji alır. Sen araba fabrikası kuramazsın. Dersin ki ben araba üreteceğim, boş ver der. Dersin ki uçak üreteceğim, hiçbir zaman yazılım üretecek dahi süper zekaların olmaz. Hep beyin göçüyle Amerika'ya gider, İngiltere'ye gider. İkincisi kültürel emperyalizm. Kültürel emperyalizm çok önemlidir. Kendi kültürünü ülkelere sokarsın. Bugün Çin'de dahi McDonald's'ta bilmem neydi sömürüyor bu ülkeleri. Ama dünyaya kendi markalarını sürekli yayarsın. O markaları kullanmak kendi yerli markana göre prestijdir. Onun kahvesini, onun fast food'unu, onun şekerini, onun bilmem nesini tüketmek, onun telefonunu kullanmak prestijdir. Yerli markanın itibarını bitirirsin. Çok çok önemlidir kültür emperyalizmi. Tek tip insan üretir, tek tip alıcı. Çeşit aramayacak, tek marka telefona bakacak. Böylece kapitalizmin satacağı ürün miktarı azalacak ve seri üretimde daha fazla satabilecek. Emperyalizm ve kapitalizm seri üretimi sever. Kültür emperyalizmi sanatı ele geçirir. Kendi yerli filmlerinden nefret edersin. Yerli sanatın komik hale gelir. Kimse yerli tiyatrolara gitmez. Kimse yerli filmleri izlemez. Kültür emperyalizmi müziği ele geçirir. Müzik dahi batı esintilerinde olur. Sen kendi yerli çalgıların umurunda olmaz. Kültür emperyalizmi edebiyatını ve yemek kültürünü ele geçirir. Sen Türk mutfağını bir kenara ayırırsın, lahmacundan utanırsın, daha çok bayılırsın o monosodyum glutamatlı fast foodlara. Şekerli gıdalara bayılırsın. Tarih ve dili de ele geçirir. Eğer ülkende tarih ve dili ele geçiremiyorsa askeri bir darbe yapar böyle 70'ler 80'ler. Bütün ders kitaplarını değiştirir, dayar yeni tarihi, sen de inanırsın. Ve dilini yok eder. Oktay Sinanoğlu'nun dile karşı verdiği, Türk dili için daha doğrusu verdiği savaşı mutlaka izleyin. Ki açıklama bölümünde emperyalizmle ilgili Oktay Sinanoğlu'nun da bir videosunu koydum.